Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stunden'i yaptık. Bir de günle, haftayla, ayla, yılla beraber aynı alıştırmalara devam edelim. Peki şimdi ne diyelim biliyor musun? Gel şuradan başka bir şey, bir boyuta geçelim. Başka bir şey yaptıracağım. Fangenle başlayalım. Ya da proporsiyonlu nah var ya, nahla da yapabiliriz değil mi? Wann fährst du nach? Gelin şurada Wann fängt, bir de Stadtfindeni versem ya, hep aynı kelimelerle olmasa bir Stadtfindeni vereyim mi? Stadtfindenle kullandırayım, gelin. Stadtfinden ne biliyor musun? Differenzstaltunglarla, herhangi bir organizasyonlarda Stadtfindeni, bu B1'lerde falan çok kullanıyorlar. Stadtfinden olmak demek, biliyor musunuz? Bayram ne zaman olacak? Gösteri ne zaman olacak? Findet statt. Evet. Wann findet findet der Sport. Spor ne zaman olacak? Sport statt. Organizasyon yazayım birkaç tane. Bunlar eğer şey yapmazsa. Das Fest, festival. Bakın. Die Messe, fuar. Die Ausstellung, sergi. Ausstellung, sergi. Peki die Ausstellung, der Geburtstag. Geburtstag. Peki ne diyelim başka? Das Rennen, yarış. Das Ski, das Laufen, ne zaman olacak koşu? Peki der Sport, sportu yazdık, bir tane daha yazalım. Sport, die Veranstaltung, gösteri. Veranstaltung, etkinlik demek. Die Veranstaltung, Messe, fuarı dedim. Das Fest dedim. Die Party, evet, die Party diyebiliriz. Die Party, peki die Oper, das Konzert, şurası elime çok ters geldiği için das Konzert, değil mi? Das Konzert, konser ne zaman olacak? Findet, ne diyelim? Evet, şöyle başlayalım. Die Eröffnung, Eröffnung, açılış demek, biliyor musunuz? Peki buraya bir genetif eklesem kötü mü olur? Die Eröffnung der bank filiali, bankanın açılışı olursa, banka şubesinin, genetife girmeyeyim, sonra gireceğim, çok detaylı gireceğim. Eröffnung, açılış, fuar, messe, başka bir kalemle yazayım. Fuar, evet. Die Vorstellung da sunum, Vorstellung, yani konser de Vorstellung da kullanılabiliyor. Kendisini tanıtma, ama Vorstellung da kullanabiliriz orada. Die Ausstellung, sergi. Doğum gününü biliyor herkes. Rennen, yarış. Peki Laufen, koşu. Sportu biliyoruz. Veranstaltung, etkinlik. Die Organisation der Präsentierende olabilir. Die Party, das Konzert olabilir. Evet. Die Sitzung, tamam, onu diyeyim. Konferansı da kullanalım. Konferans da olabilir. Şimdi bakalım. Wann findet der Sport statt? Evet. Ne yapıyorum hemen? Şeyle başlayalım. Şuradaki nach einem Tag diyelim. Nach einem Tag'la bir gidelim. Arkasından nach zwei Tage. Çünkü kafaları karışmasın. Biraz daha basitleştirerek gidelim. Wann statt? Evet, bir yazayım şuraya cevabını. Nach einem Tag. Nach einem Tag findet das Fest statt. Mesela bir die Hochzeit kullanabilirdim burada. Hochzeit, die Verlobung, die Trauung, hepsini kullanabilirdik ama fazla şey yapmayayım. Evet, wann findet
Wann findet das Fest statt? Ne zaman başlıyor? Ne zaman olacak? Olmak anlamındadır, biliyor musunuz bu? Ne zaman olacak? Evet. Wann findet das Fest statt? Nach einem Tag findet das Fest statt. Wann findet die Messe statt? Nach einem Tag findet die Die Messe Messe. statt. Wann findet die Ausstellung statt? Nach einem Tag findet die Ausstellung statt. Bak, Autorennen, araba yarışı. Evet. Peki, wann findet der Geburtstag statt? Nach einem Tag findet der Geburtstag statt. Wann findet das Autorennen statt? Nach einem Tag findet das Autorennen statt. Evet, nach 2 Tagen diyelim ya da nach 3 Tagen diyelim. Nach 3 Tagen'le devam etsin. Evet, wann findet das Rennen statt? Nach 3 Tagen findet das Rennen statt. Wann findet das Laufen statt? Nach 3 Tagen findet das Laufen statt. Wann findet der Sport statt? Nach 3 Tagen findet der Sport statt. Peki, wann findet die Veranstaltung statt? Nach 4 Tagen findet die Veranstaltung statt. Wann findet die Party statt? Nach 5 Tagen findet die Party statt. Wann findet die Oper statt? Nach 6 Tagen findet die Oper statt. Wann findet das Konzert statt? Nach 3 Tagen findet die Oper statt. Wann findet die Hochzeit statt? Nach 4 Tagen findet die Hochzeit statt. Wann findet die Eröffnung statt? Nach 4 Tagen findet die Eröffnung statt. Wann findet die Organisation statt? Nach 5 Tagen findet die Organisation statt. Evet. Wann findet die Konferenz statt? Nach 4 Tagen findet die Konferenz statt. Geldik Tage'nden Woche'ye. Önce bir nach einer Woche diye. Şuraya nach einer Woche. Şu güzel yazanı bir buluyor. Nach einer Woche. Bir hafta sonra başlayacak. Ya da pluraline geçtiğimiz zaman nach 2 Wochen diyelim. Ondan sonra başka bir proporsiyona geçeceğim tabii. Wann findet das Fest statt? Nach einer Woche findet das Fest statt. Wann findet die Messe statt? Nach einer Woche findet die Messe statt. Wann findet die Ausstellung? Die Modeschau'da kullanalım, die Konferans. Modeschau'da Modeschau, defile gösterisi. Bakın sonra aklıma geliyor. Spontan olduğu için bir yerden bakmadan direkt sonradan geliyor akla. Evet, wann findet die Ausstellung sordum. Wann findet der Geburtstag statt? Nach einer Woche findet der Geburtstag statt. Wann findet das Rennen statt? Nach einer Woche findet das Rennen statt. Wann findet das Laufen statt? Nach einer Woche findet das Laufen statt. Evet. Wann findet der Sport statt? Nach einer Woche findet der Sport statt. Wann findet die Veranstaltung statt? Nach einer Woche findet die Veranstaltung statt. Wann findet die Party statt? Nach einer Woche findet die Party statt. Şimdi 2'ya geçelim ya da 3 diyebiliriz. Wann findet die Oper statt? Nach 2 Wochen findet die Oper statt. Wann findet das Konzert statt? Nach 3 Wochen findet die Konzert statt. Wann findet die Hochzeit statt? Nach 3 Wochen findet die Hochzeit statt. Wann findet die Eröffnung statt? Nach 5 Wochen findet die Eröffnung statt. Wann findet die Organisation statt? Nach 2 Wochen findet die Organisation statt. Wann findet die Konferenz statt? Nach 3 Wochen findet die Konferenz statt. Wann findet die Modeschau statt? Nach 3 Wochen findet die Modeschau statt. Şimdi geldik Wochen'i bitirdik. Nach einem Monat diyelim. Orada yerim kalmadı. Şuraya yazsam olur mu? Başka kalemle yazayım. O daha belli olur. Nach einem Monat,
Nach 3 Monaten. 3 diyelim bu sefer. Hepsi vay olması. Nach 3 Monaten. Peki başlıyoruz. Fangen wir an. Peki anfangen ile yapalım mı? Stattfindeni yaptık. Wann fängt das Fest an? Nach einem Monat fängt das Fest an. Wann fängt die Messe an? Nach einem Monat fängt die Messe an. Şuraya wann fängt. Bunu da yazayım da. Çok fazla yazınca da karışıklık oluyor ama yine de yazacağım. Was fängt das Fest? Wann fängt das Fest an? Beginnen'le de kullanabilirim. Beginnen'i kullanmıyoruz. O tren bar değil. O ikisi de aynı anlamda. Wann fängt die Messe an? Nach einem Monat fängt die Messe an. Evet, nach diye şu nach'ı biraz uzatsak. Çünkü a olduğu zaman biraz uzatılıyor. S'yi de okumuyoruz ya. Nach einem. Peki, fängt die Ausstellung an? Nach einem Monat fängt die Ausstellung an. Wann fängt der Geburtstag an? Nach einem Monat fängt der Geburtstag an. Wann fängt das Rennen an? Nach einem Monat fängt das Rennen an. Wann fängt das Autorennen an? Nach einem Monat fängt das Autorennen an. Wann beginnt das Laufen? Nach einem Monat beginnt das Laufen. Wann beginnt der Sport? Nach einem Monat beginnt der Sport. Wann beginnt die Veranstaltung? Nach einem Monat beginnt die Veranstaltung. Wann beginnt die Party? Nach einem Monat beginnt die Party. Wann beginnt die Oper? Nach einem Monat beginnt die Oper. Wann beginnt das Konzert? Nach einem Monat beginnt das Konzert. Tabii wann sorusuna daha sonra umla da cevap verebiliriz. Wie viel o saat olarak, gün olarak ama onları daha vermedim. Sadece nach üzerinden gidelim. Bunları teker teker döndürüp onları öğreteceğim. Peki wann beginnt die Hochzeit? Nach einem Monat beginnt die Hochzeit. Wann beginnt die Eröffnung? Nach einem Monat beginnt die Eröffnung. Wann beginnt die Organisation? Nach einem Monat beginnt die Organisation. Wann beginnt die Konferenz? Nach einem Monat beginnt die Konferenz. Konferenz, ja. Konferenz. Wann beginnt die Modeschau? Nach einem Monat beginnt die Modeschau. Peki gelelim Jahr. Nach einem Jahr. Sonra nach 2 Jahren diyeceğim. Burada yerim kalmadığı için yazmıyorum onu. Şimdi ortaya yazsam çok kötü olacak. Peki nach einem Jahr. Wann beginnt das Fest? Nach einem Jahr beginnt das Fest. Wann beginnt die Messe? Nach einem Jahr beginnt die Messe. Wann beginnt die Ausstellung? Nach einem Jahr beginnt die Ausstellung. Wann beginnt das Autorennen? Nach einem Jahr beginnt das Autorennen. Wann beginnt das Schuljahr? Nach einem Jahr beginnt das Schuljahr. Aferin. Wann beginnt die Universität? Nach einem Jahr beginnt die Universität. Wann beginnt die Schule? Nach einem Jahr beginnt die Schule. Wann beginnt das Schulsemester? Nach einem Jahr beginnt das Schulsemester. Wann oder Semester. Wann beginnt gel çoğula geçelim. Nach 2 Jahren diyelim. Şuradaki gibi. Jahren. Bakın burada Jahren en alacak. Wann beginnt die Hochzeit? Nach 2 Jahren beginnt die Hochzeit. Wann beginnt die Eröffnung? Nach 3 Jahren beginnt die Eröffnung. Wann beginnt die Veranstaltung? Nach 4 Jahren beginnt die Veranstaltung. Wann beginnt die Oper? Nach 2 Jahren beginnt die Oper. Wann beginnt die Konferenz? Nach 3 Jahren beginnt die Konferenz. Wann beginnt die Modeschau? Nach 3 Jahren beginnt die Modeschau. Evet, artık bunu anladınız. Şimdi bakın nach'ın 3. anlamını da şöyle bir vereyim artık. Nach 3. anlamı. Dritte Bedeutung. Nach göre demek. Bakın çok kullanılan bir şey var. Meiner Meinung nach. Bu bir kalıptır. Meiner Meinung nach. Ya da nach meiner Meinung. Bir kalıp bu. Böyle de kullanılıyor, böyle de kullanılıyor. Nach meiner Meinung. Ya da nach mir.
bana göre. Nach dir, sana göre. Nach den Politiker, politikacılara göre. Politiker. Oder nach den Experten, expertlere göre. Nach den Experten. Bakın buralarda göre anlamı benim fikrime göre. Nach meiner Meinung ist er temperamentvoll, çok temperamentvoll, o çok canlı, hareketli. Nach mir ist er sehr vernünftig, çok akıllı, vernünftig. Nach dir ist sie sehr nett. Böyle basit cümleler vereyim. Çünkü çok kalın başka cümleler verirsem olmaz. Sein fiiliyle verelim. Nach meiner Meinung nach ist die Türkei ein schönes Land. Ein schönes, ein neu entwickelndes Land. Görüyor musunuz? Nach den politikacılara göre, politiken yanlış yazdık şurayı bir daha düzelteyim. Politikacılara göre, ne diyelim? Ist alles, alles einfach, çok basit, değil mi? Evet. Nach den expertlere göre, uzmanlara göre müssen die Produkte kontrolliert werden. Kontrolliert. Bu bir pasiftir. Ne yapayım? Aklıma bu geldi. Pasifi sonra vereceğim. Ekspertlere göre bu ürünler kontrol edilmeli. Mesela oraya uyan bir cümle. Ne bulabilirim ki başka oraya? Hep böyle aynı şeyde yapıyorum. Yani bir yere bakmadan yazdığım için bakın böyle bazen şey oluyor. Şimdi gelelim başka bir proporsiyona. Nah bitti mi? Bakın burada mit'i bitirdik. Nach proporsiyonu bitirdim ve von ve aus'a geleceğim. Ve size öyle bir şema çizeceğim ki bunlarla ilgili gidiş geliş ve kavramlara gidiş geliş ama hepsini bir bitireyim. Ondan sonra çok net bir şema çizeceğim ki o şemayı bayağı size açıklayıcı olacak. Şimdi fon'a gelelim. Bakın fonda aus'ta dendandır ama fonun kullanma alanı ayrı, aus'un kullanma alanı ayrıdır. Aus mesela insandan gelince asla kullanılmaz. Fon insandan gelince kullanılır. Mesela bir bardaktan su içerdikken aus'u kullanırsınız da fonu arkadaştan geliyorum derken kullanamazsınız. Çünkü ciğerlerinden gelmek olur. Olmaz. Onun için önce bir fon alıyorum. İnsandan gelmek. Giderken suydu. Gelirken ne oluyor? Şuraya kocaman bir fon yazalım. Fondatif alan bir propozisyon. Datif alan propozisyon. Personlar için ne soruluyor? Personlar için von wem? Kimden geliyorsun? Evet. Ich komme gene aldık yazıyorum. Ich komme fiili de kommendir. İnsanlardan gelince tabii gelmek fiili von wem kullanıyorum. Eğer lokalden gelince woher kullanacağım. Ich komme von dir. Senden geliyorum. Ich komme von ihm. Gene sırayla. Ich komme von euch. Sizden geliyorum. Ich komme von ihnen. Onlardan geliyorum. Değil mi? Şimdi şeye geçelim. Ich komme von meinem Vater. Babamdan geliyorum. Ich komme von meiner Freundin. Şu sonuna getirip şey yapıyorum, hiç yerleştiremiyorum bunu. Ich komme von meinen Eltern, ebeveynlerimden geliyorum. Bakar mısınız? Ich komme von deinen, senin kardeşlerinden geliyorum. Deinen Geschwistern. Bakın burada soru ne? Yine sorumuzu soralım. Olsa devam ediyorum. Von wem kommst du? Von wem? Kimden geliyorsun? Kommst du? Kimden geliyorsun? Yazmama gerek var mı? Söylüyorum.
Devam ediyorum. Devam ediyorum. Özel isime geçiyorum. Ich komme von Paul. Ich komme von Julia, Angela. Ich komme von Julia und Peter. Özel isimler bakın. Ich komme von Frau Maya. Ich komme von Herr. Bakın şuraya bir en koyalım. Çünkü en gelecek buraya. Herr Maya. Herr Bauer diyelim buna da. Herr Bauer. Görüyor musunuz? Şimdi meslekleri vereceğim. Ama burada önce bir ünvanları verelim. Ich komme von Dr. Schröder. Ich komme von Dr. Schröder. Ich komme von Professor Schröder. Bakın unvanların önüne de artikel gelmiyor. Bakalım şimdi öbür tarafa. Şimdi meslekleri gördünüz mü? Beruf. Her ayrıntı var. Onun için insanlar tek başına çalıştığı zaman bunu çözemiyorlar. Bakın mesleklerde ne? Ich komme. Yine form'u birleştireceğiz. Vom Arzt. Doktordan geliyorum. Birleştirmişim. Ich komme vom Mauer, duvarcı. Ich komme vom Facharbeiter nedir? Facharbeiter, sanatçı. Ich komme vom Direktor. Ich komme vom Ingenieur. Ich komme vom Journalisten. Journalist. Peki journalisttir bu. Bakın ne yaptım gene? En aldı çünkü bu da değişiyor. Görüyor musunuz? Tamam. Şimdi gelelim bu EA için. Erkekler için. Değil mi? Bir de bayanlar için kullanalım. Ich komme von. Buna bir şey bulamamışlar. Çünkü bulsalar bile for'la çakışacağı için olmuyor. Von der Journalistin, gazeteciden, bayan gazeteciden, Listin. Ich komme von der Direktorin diyelim. Direktorin. Ich komme von der Apothekerin. Apothekerin. Evet, soru kelimemiz ne? Yine hepsine aynı. Başka bir kalem alayım şuraya. Von wem kommst du? Von wem kommst du? Kimden geliyorsun? Evet, bakın. Evet, şuraya bir soru sorarsam kırmızıyla soracağım. Evet, soru kelime. Von wem kommst du? Şimdi hemen bir alıştırmaya geçelim. Fon'un daha kullanılma alanları var. İlk önce sıra 1'de, değil mi? Birinci sırada insanlardan gelmek. İnsandan gelmek. Asla burada aus kullanılmaz. Şöyle kocaman bir çarpı işareti vereyim ki aus asla kullanılmaz. Peki insanlardan gelirken kullanılmaz. Çünkü denden anlamında. Peki von wem kommst du? Ich komme. Hemen şuradan alıştırmaya bakalım. Değil mi? Orayı mı yapalım? Sana ben bunu vereyim istersen. Şu Arbeitsblatt'ımıza bir bakalım. İşte bu. Bu daha güzel çıkmış. Önce bir tanıdık eş dostla gidelim. Daha sonra şeylere dönelim, mesleklere. Evet, von wem kommst du? Ich komme. Senin ait olan şeyleri babamdan, annemden, kardeşimden geliyorum. Ama şuralarda von dem diyoruz. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Vater. Evet, von wem kommst du? Ich komme von meiner Mutter. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Schwester. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Bruder. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Tochter. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Mädchen. Von dem Mädchen. Von den Mädchen. Von wem kommst du? Ich komme
von meinen Jungen. Von dem Jungen diyelim şu Von- çizgilere. Von den Jungen. Aynen öyle yani. Von dem yanlış değil ama şey yaparız. D artikelini kullanalım. Yani der die das kullanalım. Von wem kommst du? Ich komme von dem Fräulein. Fräulein. Ich komme Ich komme von der Frau. Peki Frau Müller desek o zaman artikel kullanmıyoruz. Ich komme von Frau Müller. Evet adamdan eşimden geliyorum de. Ich komme meinem Mann. von meinem Mann. evet teyzemden geliyorum. Ich komme von meiner Tante. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Onkel. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Cousin. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Cousine. Von wem kommst du? Gene burada en var. Ich komme von meinen Neffen. Bu üçü de kuzen biliyor musunuz? Şu erkek tarafından kuzen, bu bayan tarafından, anne tarafının kuzeni. Peki bunu sonuna kadar getirtiyorum çünkü burada çoğullar var. Bakın çoğullarda da von den kullanacağız. Ben burada kullandım ya. Den plus en, den plus en bunlar datifler hepsi. Von den değil mi? Evet. Von wem kommst du? Bebekten geliyorum. Von dem Baby. Ich komme von dem Baby. Von wem kommst du? Ich komme von dem Kind. Şimdi plurale başladık. Von wem kommst du? Ich komme von den Kindern. Fervanteyi de tekil alalım önce sonra çoğul alalım. Ich komme von Verwandten. Von meinem Von Verwandten meinem diyebilirsin değil mi? Şurada üçgen var çünkü en alıyor. Peki çoğulda da en alıyor. Buradaki enle bu en farklı. Evet çoğulda zaten en aldığı için. Von wem kommst du? Ich komme von den Nachbarn. Peki Verwandten'i de kullanalım. Von wem kommst du? Ich komme von den Verwandten. Ten, aferin. Evet. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Nachbarin. Meiner Nachbarin. Nachbarin. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Bekannten. Evet. Plural. Von wem kommst du? Ich komme von den Geschwistern. Arkadaşımdan geliyorum. Ich komme von meinem Freund. Freund. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Freundin. Von wem kommst du? Ich komme von meinem Opa. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Oma. Oma. Von wem kommst du? Ich komme von den Großeltern. Gördünüz mü? Çoğul. Von wem kommst du? Ich komme von meiner Ehefrau. Ehefrau. Peki burada bir farklı bir şey yapalım. Kommst du? Peki bunlarla bir zamir kullanalım mı? Gene zamiri biraz ihmal ettik. Kommst du? Kommst du? Kommst du von deinem Vater desem ne olur? Von deinem Vater. Bir daha dil hamallığı yapmamak için ne yapıyorum? Hemen buna uyan bir kalem alıyorum. Evet. Ja, ich komme von ihm. Bakın von ihm kullanıyorum. Evet bir de bayan alalım. Von wem kommst du? Kommst du von deiner Schwester? Kız kardeşinden mi geliyorsun? Schwester? Evet. Ja. Ich komme. Bakın burada yine ne yapıyorum? Burayı bu proporsiyonel objektin yerine zamir kullandığım zaman ya ich komme von ihr diyorum. Peki başka bir cümle kommst du bir de plural kullanalım. Kommst du von deinen Eltern çocuklar ebeveynlerinden mi geliyorsun? Bakın buradan da ne diyorum? Ya oradan hep ya diyoruz. Nein de diyebiliriz. Ich komme fon'u atmıyorum çünkü bunun adı proporsiyonel objekt. Atamam fon'u. Onunla birlikte von ihnen diyorum. Çünkü datif akuzatif çok önemli. Evet. Bakın birkaç tane yapalım zamanımız az kalmış. Kommst du von deinen Geschwistern? Ja, ich komme von ihnen. Aferin sana. Kommst du von deinen Großeltern? Ja, ich komme von ihnen. Kommst du von deinem Vater? Ja, ich komme von ihm. Kommst du von deiner Mutter? Ja, ich komme von ihr. Kommst du von den Kindern? Ja, ich komme von ihnen. Çok güzel. Plural soruyorum. Kommst du von den Verwandten? Ja, ich komme von ihnen. Kommst du von deiner Tante? Ja, ich komme von ihr. Ihr. Kommst du von deinem Opa? Ja, ich komme von ihm. Kommst du von deinem Neffen?
Ja, ich komme von Ihnen. Evet arkadaşlar, bakın kommeni o arada da bir zamirle de kullanmış olduk. Şurada zamirle de fonu kullanmış olduk. Zaman zaman kullanacağım hepsini. Şimdilik burada bitiriyorum. Zamanım kalmadı. Sonra fona, ausa devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.